Videomu izleyen herkese merhabalar. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her yıl MasterChef'te yarışmacıların yapmayı denediği ama başarılı olamadığı krem karamel tarifi paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Önce karameli hazırlayarak başlıyorum. Karameli alt tabanı geniş bir kap içerisinde yapmak gerekiyor. Videoda da gördüğünüz gibi kabın içerisine ince bir tabaka halinde toz şekeri koyuyorum. Daha sonra üzerine suyu ekleyip orta ateşte ocağın başından ayrılmadan karameli hazırlamaya başlıyorum. Karameli için 110 gram toz şeker, yarım su bardağı, 50 mililitre su kullandım. Orta ateşte ocağın başından ayrılmadan ve karıştırmadan. Burası önemli. Karıştırmadan yavaş yavaş şekerin eriyip karamel rengi almasını bekliyoruz. Videoda da göreceksiniz. Biraz sonra rengi tatlı bir kahverengi olacak. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş başladı. Biraz daha koyulaşması gerekiyor. Artık bu noktadan sonra eşit bir şekilde renk alması için yavaş yavaş tavayı sallıyorum. Bu rengi alana kadar sallamaya devam ettim. Karamelin daha koyu bir renk almasını istemiyorum. Kullanmış olduğunuz kabın sıcaklığıyla karamel pişmeye devam edip rengi koyulaşacaktır. O yüzden karameli ocaktan alır almaz hemen eşit bir şekilde krem karamel kaplarının içerisine paylaştırdım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Malzeme listesini video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. 500 mililitre sütü tencere içerisine alıp üzerine 140 gram toz şeker koydum. Eğer çok tatlı sevmiyorsanız o zaman toz şekeri 110 gram kullanabilirsiniz. Yani yarım su bardağı. İkisini tencere içerisine alıp karıştırmaya başlıyorum. Buradaki püf noktası sütü kaynatmıyoruz. Şeker eriyecek, sadece süt ısınacak. Yoğurt mayalar gibi düşünün. Serçe parmağınızı sütün içerisine soktuğunuzda parmağınızın sıcaklığa dayanıyor olması gerekiyor. O yüzden sütü kaynatmadan sadece ısıttım. Sütü ocaktan aldım. Üç adet oda sıcaklığında yumurtayı 2 paket vanilya ile birlikte karıştırdım. Önce ip gibi, daha sonra biraz daha arttırarak sütü karışımın içerisine ilave ettim. Birden sütü eklerseniz yumurta pişer. O yüzden sütü koyarken ne kadar yavaş eklerseniz o kadar iyi olur. Sütün pişmesine karşı ve üzerindeki köpüğün yok olması adına gördüğünüz gibi ince telli bir kevgirden geçiriyorum. Sütü koyduktan sonra çok aşırı karıştırmamak gerekiyor. Ne kadar çok çırparsanız o kadar köpük olacaktır ve bu köpük krem karamelde istenilen bir şey değil. Köpük olmaması gerekiyor. Krem karamelin muhallebi kısmını kaplara boşaltmadan önce tepsinin içerisine oda sıcaklığında su koydum. Birçok kaynakta farklı bilgiler var. Kimisinde sıcak su konulması gerektiği, kimisinde de tepsiye oda sıcaklığında su konulması gerektiği söyleniyor. Ben Mehmet Şef'in tarifiyle yaparak tepsinin içerisine
Oda sıcaklığında su koydum. Bu esnada fırınımı 160 derecede çalıştırdım. Fırın sıcak. Tepsiye de suyu koyduktan sonra şimdi krem karamelin muhallebi kısmını eşit bir şekilde kaselere paylaştırıyorum. Krem karamel yaparken birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi sütün ısınma derecesi. En az bir kez muhallebinin kevgirden geçirilmesi ve muhallebide köpük olmaması. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi kaselerin üzerinde köpükler var. Bu köpükleri bir kürdan yardımıyla veya havlu kağıt yardımıyla temizleyebilirsiniz. Havlu kağıt yardımıyla köpükleri temizledim. Şimdi 160 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında 40-45 dakika pişireceğim. Fırından çıkardıktan sonra sıcak suyun içerisinde bekletmeden hemen krem karamelleri tepsinin içerisinden aldım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkardıktan sonra sallanması gerekiyor krem karamelin. Aşırı değil ama hafif sallanacak. Tamamen oda sıcaklığına gelmesini bekleyip 12 saat buzdolabında beklettim. 12 saatin sonunda artık servis edebilirim. Krem karameli buzdolabından çıkardıktan 4-5 dakika sonra kaselerin en dip krem karamel kısmına gelecek şekilde sıcak su koydum. 2-3 dakika beklettikten sonra dikkatli bir şekilde bir bıçak yardımıyla krem karameli kaseden ayırıyorum. Bıçak yardımıyla bu işlemi yaptıktan sonra artık tabağa çevirebilirim. Mutlaka kasenin dibinde bir miktar krem karamel kalıyor. Evet, gördüğünüz gibi krem karamelimiz sallanıyor. Olması gereken kıvam bu. Yapılışı çok basit, çok kolay. Birkaç püf noktasına dikkat ettiğiniz zaman evinizde orijinal krem karamel tarifini çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sizlere iç dokusunu da gösterirken videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum sizler de yapıp en az bizim kadar keyif alarak afiyetle yersiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.